Hoş geldiniz. Bugün masamızda animasyon dünyasının en nev şahsına münhasır, en cesur yönetmenlerinden biri var. Genndy Tartakovsky. Dexter'ın Laboratuvarı, Samurai Jack, Primal. Aynen, hepimizin aklına kazınan işler. Elimizdeki kaymaksa Kıvasu David Tembo'nun yazdığı, onun sanatını tek bir kelimeyle açıklamaya çalışan iddialı bir kitap. Samimiyet. Evet, samimiyet. Açıkçası bu kelimeyi ilk duyduğumda biraz şüpheyle yaklaştım. Samimiyet kulağa biraz muğlak geliyor, değil mi? Biraz soyut kalabilir ilk başta. Yani bir sürü sanatçı işine tutkuyla bağlıdır. Bugün senden istediğim şey, beni ve dinleyicimizi bu kelimenin Tartakovsky'nin dehasını çözmek için gerçekten doğru anahtar olduğuna ikna etmen. Meydan okumanı kabul ediyorum. Çünkü bu gerçekten de harika bir başlangıç noktası. Kaynağın bütün tezi ilk bakışta çelişkili görünen bir paradoks üzerine kurulu aslında. Nasıl bir paradoks? Şöyle ki, samimiyet kelimesinin kökeni Latince'de karışmamış, saf anlamına gelen sincerus'tan geliyor. Ama ironik olan şu ki, kitap Tartakovsky'nin hem bir insan hem de bir sanatçı olarak baştan aşağı bir karışımın ürünü olduğunu savunuyor. Dur bir dakika, yani saf olmak için önce karışmak mı gerekiyor? Bu tam olarak ne anlama geliyor? Tam olarak bu. Düşünsene, kendisi Rus-Amerikalı bir göçmen, yani iki kültürün bir karışımı. Evet. Projelerinde yönetmen, yazar, çizer, yapımcı gibi sayısız şapka takıyor. Yani rollerin bir karışımı. İlham kaynakları Warner Bros. Klasikleri de var, 70'lerin absürt sitcomları da, Japon samuray filmleri de. İnanılmaz bir yelpaze. Kesinlikle eserleri komedi, dram, aksiyon, korku arasında gidip geliyor. Yani türlerin bir karışımı. Kitabın iddiası şu: tüm bu farklı ve çeşitli unsurların bir potada yeritilip inanılmaz bir tutkuyla damıtılması sonucunda ortaya çıkan şey şaşırtıcı derecede saf ve dürüst hissediliyor. İşte bu yüzden samimi. Tamam, bu ilginç bir çerçeve. O zaman en temelden başlayalım. Bu karışımın kökenine, yani Tartakovsky'nin kişisel hikayesine inelim. Rusya'da doğup Amerika'ya göç etmesi, sanırım her şeyin başlangıç noktası. Kesinlikle. Kaynak bu durumu açıklamak için çok yerinde bir kavram kullanıyor. Üçüncü kültür çocuğu. Üçüncü kültür çocuğu. Yani gelişim yıllarının önemli bir bölümünü ebeveynlerinin kültürünün dışında geçirmiş biri. Bu kişiler ne tam olarak geldikleri yere ne de tam olarak gittikleri yere aittirler. Her iki dünyanın da bir parçasıdırlar ama aynı zamanda ikisine de biraz yabancıdırlar. Hani bu arada kalmışlık hissi var ya. Evet, anlıyorum. İşte bu his, onun sanatının temel motivasyonlarından biri haline geliyor. Yani hem içeriden hem de dışarıdan bir bakış açısına sahip olmak gibi bir şey mi bu? Bu durum eserlerine nasıl yansıyor peki? En bariz örneği Dexter'ın Laboratuvarı. Dexter, o anlaşılmaz, tuhaf aksanı ve sosyal becerisizliğiyle tam bir öteki. Doğru. Ama bu dışlanmışlık hissiyle nasıl başa çıkıyor? Kendine ait kuralların geçerli olduğu, dış dünyanın kaosundan yalıtılmış bir dünya, yani laboratuvarını kurarak. Bu, bir göçmenin yeni bir ülkede kendine ait bir alan yaratma çabasının mükemmel bir metaforu. Vay canına, hiç bu açıdan düşünmemiştim. Hatta kaynakta yer alan bir alıntıda Tartakovsky, Dexter'ın dışlanmış olmaktan zerre kadar korkmamasının genç bir göçmen olarak kendisinin en çok özlem duyduğu özellik olduğunu söylüyor. Bu inanılmaz bir içgörü. Yani Dexter'ın laboratuvarı sadece bir çocuğun fantazi dünyası değil, aynı zamanda bir tür kültürel sığınak. Peki ya sanatsal etkileşimleri? O karışımda epey zengin görünüyor. Listede Tex Avery ve Chuck Jones gibi beklenen isimler var ama Three's Company mi? Evet. Gilligan's Island mı? Bu sitcomların Samurai Jack'in yaratıcısına nasıl ilham verdiğini aklım almıyor. İşte burası işin en eğlenceli kısmı. Bu onun komediyi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Nasıl yani? O sitcomlardaki zamanlama, karakterlerin fiziksel komedisi, yanlış anlaşılmalara dayalı kurgu, bunların hepsi Dexter'ın laboratuvarındaki mizahın temel taşları. Abbott ve Costello veya Marx kardeşlerin diyaloglarındaki ritmi, Tartakovsky'nin görsel ritminde görebilirsin. Anladım. Ama bu etkileşim sadece pasif bir izleyicilikle sınırlı değil. Kaynakta anlatılan bir hikaye var ki onun adanmışlığını gözler önüne seriyor. Merak ettim. Üniversitedeyken 16 milimetrelik klasik çizgi film bobinlerini ödünç alıp bir projektörde saatlerce
kare kare ileri geri sararak hareketi ve zamanlamayı çözmeye çalışırmış. Vay canına. Bu bir hobi değil, resmen bir saplantı. Animasyonun sırrını çözmeye çalışan bir dedektif gibi. Tam olarak. İşte samimiyet burada devreye giriyor. Bu öğrenmeye yönelik saf, filtresiz bir arzu. Tüm bu farklı etkileri sadece kopyalamak yerine onları moleküllerine ayırıp kendi DNA'sıyla birleştirerek tamamen yeni ve özgün bir stil yaratmasını sağlayan şey bu saplantılı tutku. Ve bu saplantılı adanmışlık daha kariyerinin en başında kendini göstermiş sanırım. Dexter'in laboratuvarının pilot bölümü ilgili anlatılan o hikayeyi düşününce bu onun standartları hakkında çok şey söylüyor. Kesinlikle. Hikayeyi bilmeyenler için özetleyelim. Tartakovsky, Changes adlı öğrenci filmini geliştirerek Dexter'ın pilot bölümünü hazırlıyor. Henüz 23 yaşında. Çok genç. Bölümü yapımcı Fred Seibert'e gösteriyor. Seibert'ın ilk tepkisi fena değil, üzerinde çalışılabilir oluyor. Ama genç Gandy'nin içine sinmiyor. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor. Ve inanılmaz bir cesaretle bölümün ikinci yarısını tamamen çöpe atıp sıfırdan tek başına yeniden yapıyor. Sonuç, Seibert'ın ifadesiyle kristal parlaklığında bir deha ürünü. Bu inanılmaz bir risk. Çoğu genç sanatçı o noktada fena değili kabul ederdi ama o etmedi. Bu işine olan saygısını ve samimiyetini gösteriyor. Kesinlikle. Ama kaynak dizinin kalıcı olmasının sırrının sadece bu teknik mükemmellik olmadığını, çok daha kişisel bir yerden geldiğini söylüyor, değil mi? Evet ve bu bence bu incelemedeki en can alıcı aha anlarından biri. Dizinin kalbi, Dexter ve ablası Dee arasındaki o bitmek bilmeyen çatışma. Evet, o nefret-sevgi ilişkisi. Kaynak, bu dinamiğin Gandy'nin kendi abisi Alex ile olan ilişkisinin birebir kopyası olduğunu ama rollerin tersine çevrildiğini ortaya koyuyor. Nasıl yani? Gerçek hayatta daha dahi olan, bilgisayar mühendisi olan abisi Alex'ti, sürekli onun işine karışan sinir bozucu küçük kardeş ise Gandy'nin ta kendisiydi. Dur bir dakika, ciddi misin? Yani Gandhi Tartakovsky aslında Didi miydi? Evet. O kendisini sinir bozucu, her şeyi mahveden abla olarak mı yazdı? Bu her şeyi değiştiriyor. Bu basit bir çocuk çizgi filmini inanılmaz derecede kişisel bir kendini yansıtma eylemine dönüştürüyor. Tamamen bu bir itiraf gibi kendi çocukluğunu, abisiyle olan ilişkisini milyonlarca izleyicinin önünde bir animasyon perdesi arkasından yeniden yaşıyor. İşte bu yüzden o ilişki bu kadar gerçek, bu kadar tanıdık geliyor. Çünkü temelinde çok dürüst ve samimi bir anı var. Mizahın arkasına gizlenmiş kişisel bir hakikat. Aynen öyle. Bu gerçekten inanılmaz. Peki bu kişisel samimiyetten yaratıcılığının zirvesi olarak tanımlanan Samurai Jack'e nasıl geçiyoruz? Orada daha epik, daha sinematik bir ölçek var. Samimiyet orada nasıl bir form alıyor? Samurai Jack, Tartakovsky'nin animasyon dilini en saf haliyle kullandığı yer. Konsepti biliyorsunuz. Antik bir samuray, Aku adlı bir iblis tarafından geleceğe fırlatılıyor ve bu retro-fütüristik dünyada evine dönmenin bir yolunu arıyor. Evet, görsel olarak büyüleyici bir dünya. Kaynak, ilhamların Ben-Hur gibi epik sinema filmlerinden Frank Miller'ın Ronin çizgi romanına kadar uzandığını belirtiyor. Ama asıl devrimci olan şey, diyalogtan neredeyse tamamen vazgeçmesi. Evet, bir bölümde ortalama sadece 2 dakika diyalog olması inanılmaz bir istatistik. Bir izleyici olarak bu seni neye zorluyor? Hikayeyi dinlemek yerine onu izlemeye, her bir hareketi, her bir arka planı okumaya zorluyor. Kesinlikle. Sana hikaye anlatılmıyor, hikayeyi saf görsel duyguyla deneyimliyorsun. İşte buradaki samimiyet de tam olarak bu. Animasyon sanatının kendisine duyulan sarsılmaz bir inanç. Animasyonun diyaloglara veya canlı çekim sinemasının kurallarına ihtiyaç duymadan kendi başına güçlü bir hikaye anlatma aracı olduğuna dair samimi bir inanç. Anladım. Yani aslında animasyon gibi olmasın demeye getiriyorlar. Aynen. Gandy'nin onlara verdiği cevapsa efsanevi. Anlıyorum ama o zaman sizi en başta bu projeyi istemeye iten her şeyi yok etmemi istiyorsunuz. Bunun ne anlamı var, diyor. Müthiş bir cevap. Bu, kendi sanat formunu korumak için verilmiş bir savaş. Bu, animasyonun gücüne olan samimi bağlılık. Bu sanatını koruma mücadelesi aslında nasıl sorusuna harika bir geçiş sağlıyor. Bu kadar özgün bir stilin temelinde ne var?
Kaynak paradoksal bir şekilde onun görsel stilinin aslında sonik, yani sesle ilgili olduğunu iddia ediyor. Bu ne demek? Hadi bunu biraz açalım. Bu, onun dehasının en az anlaşılan ama en önemli yönlerinden biri. Geleneksel Amerikan animasyonunda ses efektleri ve diyaloglar genellikle animasyon tamamlanmadan önce kaydedilir. Doğru. Bu da sese doğal bir öncelik verir. Tartakovsky bu önceliği alıp onunla bir virtüöz gibi oynuyor. Kaynak, sesteki hiyerarşiden bahsediyor. Yani ses seviyesi, perde, tını gibi unsurlarla nasıl oynadığından. Buna somut bir örnek verebilir misin? Mesela Primal'dan bir sahne canlandıralım zihnimizde. Geleneksel bir animatör bir dövüş sahnesinin sesini nasıl tasarlardı? Gandhi ne yapıyor? Harika bir soru. Geleneksel yaklaşımda bir T-Rex kükrediğinde o ses en yüksek olurdu. Çünkü en büyük tehdit odur. Tartakovsky ise T-Rex kükrerken izleyicinin dikkatini dağıtacak şekilde karda ezilen küçücük bir dalın çıtırtısını ya da karakterin aldığı nefesin sesini en tepeye çıkarabilir. Anladım. Odağa kaydırıyor. Evet, Samurai Jack'te bir kılıç savrulduğunda duyduğun o vınlama sesi aynı anda hem rahatsız edici derecede yüksek hem de kulağa tam olması gerektiği gibi gelir. Bu, beklentilerle oynamak ve gerilimi sesle manipüle etmektir. Ve bu sadece aksiyon için geçerli değil. Mizah için de aynı tekniği kullanıyor. Dexter'ın laboratuvarında bunun çok komik örnekleri var. Kesinlikle. Kaynak, Looney Tunes'un efsanevi ses tasarımcısı Treg Brown'dan örnek veriyor. Brown, yuvarlanan bir kaya için abartılı bir lokomotif sesi kullanırdı. Evet, o absürdü severim. Tartakovsky de bu fikri alıp bir adım öteye taşıyor. Dexter'da karakterin bakış açısından duyduğumuz sesler inanılmaz epik ve dramatiktir. Mesela Dexter bir düğmeye basacaktır ve biz sanki bir nükleer füze ateşleniyormuş gibi sesler duyarız. Haha evet. Onun sadece tost makinesinin düğmesine bastığını görürüz. İşte bu beklenti gerçeklik farkı kahkahayı doğuran şeydir. Anladım. Ayrıca kaynak, onun Mickey Mousing denen bir teknikten de bilinçli olarak kaçındığını söylüyor. Bu teknik nedir ve Tartakovsky bunun yerine ne koyuyor? Mickey Mousing, sesin ekrandaki her hareketi birebir taklit etmesidir. Karakter zıplar, bir boing sesi duyarsın, gözünü kırpar, bir klik sesi duyarsın. Her şey senkronizedir. Biraz yavan, değil mi? Tartakovsky de bunu formülsel ve sıkıcı buluyor. Onun yaklaşımı senkronizasyon değil, bir görsel-işitsel kombinasyon. Bu, birbiriyle alakasız gibi görünen ses ve görüntüleri bir araya getirerek yeni bir anlam veya duygu yaratmak demek. Yani az önceki örnekteki gibi karakter zıplarken boing sesi yerine o anki ruh haline göre melankolik bir piyano notası duymak gibi mi? Tam olarak bu. Eylemi değil, duyguyu seslendiriyor. Bu, onun işlerine her zaman taze, öngörülemez ve formüllerin ötesinde kılan en önemli unsurlardan biri. Bu deneysel yaklaşım, onun sanatına olan samimiyetinin teknik bir yansıması. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Rus ve Amerikan kültürleri, yüksek sanat ve ucuz sitcomlar, komedi ve trajedi, ses ve görüntü, bütün bu zıtlıklar bir araya gelip nasıl oluyor da bu kadar saf ve bütünlüklü bir vizyon oluşturuyor? Sanırım cevap, en başta konuştuğumuz o saplantılı tutkuda gizli. Bu karışımı bir arada tutan harç, onun bitmek bilmeyen azmi ve işine olan aşkı. Kaynaktaki şu kendi sözleri aslında her şeyi özetliyor. Aşırı rekabetçiyim, en iyisi olmak istiyorum. Bu benim aşkım, bu benim tutkum ve 10 yaşından beri böyle. Bu bir poz değil. Anlıyorum. Bu, her bir çizgiye, her bir kareye, her bir ses efektine yansıyan temel bir inanç. Bu samimiyet olmadan o karışım bir kakafoniye dönüşürdü. Ama onun elinde bir senfoni haline geliyor. O zaman bu incelemeyi sizi üzerinde düşündürecek bir son düşünceyle noktalayalım. Kaynak, yaşadığımız hakikat sonrası çağda, her şeyin bir performans, her şeyin bir imaj olduğu bir dünyada, samimiyet kavramının kendisinin ne kadar zor ve şüpheyle yaklaşılan bir şey haline geldiğinden bahsediyor. Doğru. Özellikle yetişkinlere yönelik sanatta, dürüstlük ve iyi niyet genellikle sinizmle karşılanıyor. Kesinlikle.
Ancak genellikle çocuklara yönelik olarak etiketlenen animasyon, belki de bu sinizmden arınmış bir sığınak sunuyor olabilir. Belki de umut, sevgi, kayıp ve aile gibi büyük temaların başka hiçbir mecrada mümkün olmayacak bir içtenlikle işlenebildiği son kalelerden biridir. O zaman sizi şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyoruz. Animasyon mecrasının kendisi, doğası gereği daha az eleştirel bir beklentiye sahip olması ve gençlikle olan o doğal bağı sayesinde sanatta gerçek samimiyet için eşsiz bir koruma alanı mı sağlıyor? Belki de Gendy Tartakovsky'nin eserlerinin bu kadar gerçek ve dokunaklı hissettirmesinin nihai sebebi, samimi olmaktan başka bir seçeneğinizin olmadığı tek mecrayı bulmuş olmasıdır. Ve bu mecrada kendi karışık gürültünü ve muhteşem hakikatini korkusuzca anlatmasıdır.